İncik Cincik İşler serisinin bu bölümünde her zamanki tabirimizle hazır sökülmüşken silecek mekanizmasını da bir kurcalamak istedim. Çalışma sistemi açısından günümüzde bile hala hayranlıkla bahsedilen tek silecek ile camın büyük bir kısmını silme yeteneğine sahip büyük bir mühendisliğin derinlerine ineceğiz. Birazdan anlatacağım işlemleri harfiyen uygularsanız sorunsuz şekilde bu mekanizmanın bakımını yapıp daha pürüzsüz çalışan bir yapıya getirebilirsiniz. Ayrıca yapacağımız bir dizi bakım işlemleriyle iç kısımdaki dişlilerin ömrünü uzatacağımız gibi olası bir hata durumunda da silecek mekanizmasını elinize almanızda ihtimaller dahilinde. Sürece dair gerekli bilgi ve risklere kısa bir değindikten sonra işlemlerimize başlayalım. Mekanizmaya ulaşabilmek için daha önceki videolarımda hızlıca geçtiğim cam bitimindeki bu trimlerin sökülmesi gerekmektedir. Parçalar metal klipsler ile şasiye tutturulduğundan zamanla pastan kaynama olasılığına karşı kırmadan çıkarmaya dikkat etmeniz gerekmektedir. Aslında gerek yok, ancak buradaki parçalara da temizlik yapacağımız için cam diplerindeki bu su kanallarının da sökümünü gördüğünüz şekilde yaptım. Daha önceden tüm detaylarını bahsettiğim klima kazanı söküm videosunda kazan kısmının üstünü kapatan bu plastik parçayı da sökebilmek için şaseye sabitleyen vidalarını yerinden alıyorum. Vidaların baş kısımları artık pastan çürüdüğü için sökerken biraz zorlansak da süreç sonunda bu bağlantı elemanlarının da yenilemesini yapacağız. Silecek mekanizmasına bağlı bu kauçuk malzemenin de üzerinde duran plastik kelepçenin vidalarını sökerek muhafazanın tamamen serbest kalmasını sağladım. Böylece gördüğünüz gibi parçayı yerinden çıkartabiliriz. Silecek mekanizmasını sökmeden önce her zaman yaptığımız gibi epey soluk durumda olan parçaların temizlik ve boyama işlemlerini yapalım. Bu işlemleri neden şimdi yapıyorum diye sorabilirsiniz. Ben silecek mekanizması ile uğraşırken boyanın tam kuruması için gereken süreyi de vermiş olalım. Boyama ve temizlik işlemleri yapılırken ben de bana yöneltilen birkaç soruya cevap vereyim. Videolara bir sıralama numarası atmamı isteyen ve diğer videolarla karıştığını ifade eden yorumlar alıyorum. Hali hazırda tüm videolarımı kategorize edilmiş halde görmek isterseniz profilime girdiğinizde oynatma listelerini tıklayarak burada W124 için açılmış ayrı bir liste olduğunu ve buradaki sıralamanın kronolojik olarak da korunduğunu söyleyebilirim. Shorts videolar için de yine aynı durum geçerli ve her kısa videonun uzun video ile bağlantısı da bulunmaktadır. Bu süreç zarfında parçaların boyanmasını da gördüğünüze göre son durumlarını gösterip silecek mekanizmasının sökümüne geçelim. Mekanizmayı alabilmek için sağ tarafta 2, sol taraftaki kauçuk malzemenin altında da bir adet somun ile burada gördüğünüz klipsin çıkartılması gerekiyor. Az önce gösterdiğim bağlantı elemanlarını sökerken bundan bir önceki polen filtresi videomda tasarladığım filtreyi daha kalın şekilde bu iç noktaya gömebilecek bir filtre kullanmamı önerenler oldu. Sanırım o videoda ben de bahsetmedim. Ancak burada cevap verecek olursam bu gördüğünüz kapak iç sirkülasyon hava akışını yönlendiren ve tasarım yaptığımız boşluğu düz bir şekilde kapattığından içeriye doğru derinlemesine bir tasarım yapmamızı engel oluyor. Zaten bu videonun sonunda da filtrenin montajlanmış haliyle de silecek sisteminin pozisyonunu ayrıca göstereceğim. Sökülen silecek mekanizmasına daha yakından baktığımızda genel olarak mekanik bir hasarın olmadığı, sadece ufak tefek kirlenmeler ile plastik aksamlarındaki solukluklar haricinde dıştan bir sorun gözükmüyor. Bu gördüğünüz kol burcunda ufak bir boşluğun olması haricinde herhangi bir sorun olmaması beni mutlu eden noktalardan biri. Mekanizma üzerinde daha rahat çalışabilmek adına bu gördüğünüz plastiği çekerek yerinden çıkarttım. Silecek lastiğinin takıldığı kolu da alabilmek için gördüğünüz civatayı söküyorum. Silme kolu mekanizmadaki pistona hafif sıkı geçtiğinden bu noktada biraz asılarak yerinden çıkmasını sağladım. Bu parçayla şimdilik bir işimiz olmadığından ilerleyen aşamalarda boyamak üzere bir kenara alıyorum. Söküm aşamasında her bir kol ve dişlinin özel açılarıyla konumları olduğundan sökmeden önce kesinlikle işaret koymanızı, aksi takdirde buna dikkat etmezseniz mekanizmayı geri topladığınızda sileceğin başlangıç bitiş noktaları kesinlikle değişecektir. Açıkçası bu noktalar kaçarsa tekrarında benim bile toplamam inanın çok zor. Çünkü birazdan göreceğiniz birçok noktada ince ayarlamalar mevcut. Kısaca bu konumlara sent ayarı dersek daha doğru olacağını düşündüğümden bundan sonraki süreçte de bu terimi kullanarak devam edeceğim. Az önce işaretlemesini yaptığım kolun somununu çıkarttıktan sonra kolun diğer tarafında bulunan bu plastik burcunda sökümünü yapalım. Ancak bu burçta bir boşluk yoksa kesinlikle sökmenizi tavsiye etmem. Çünkü bu mekanizmada bulunan burçta çok az boşluğun olması ve epey bir zaman sorunsuz kullanma imkanım olmasına rağmen birazdan bahsedeceğim çıkmaz bir yola girdim.
Tekrar altını çizerek söylüyorum, eğer sorun yoksa burada söktüğüm plastik burca herhangi bir işlem yapmanıza gerek yok. Burç presli ve sıkı geçme olduğundan mecburen kırarak yerinden çıkarttım. Bir önceki aşamada kolun diğer bağlantılarını da söktüğümüzden frezeli kanalından çıkartarak bu parçayı bir kenara alıyoruz. Dönme hareketini yapan pistonlu mekanizmayı sökebilmek için bu noktada gördüğünüz sekmanı da çıkartmamız gerekiyor. Ayrıca söküm aşamasında silecek pistonu saat 12 yönünde olmalıdır. Ben burada yönünü ayarlamayı unuttuğumdan sizler dikkat ederseniz sökümü çok rahat olacaktır. Neyse, ilk elin günahı olmaz diyerek sökülen dişlilerin durumuna bir bakalım. Genel itibariyle dişlerinde sorun olmayan mekanizmanın bu noktada temizlik ve yağlaması haricinde bir işlemlerimiz olmayacak. Eğer sizler sökecek olursanız ve bu dişlilerde bir yıpranma görürseniz 3D baskı halinde tamir kitleri de satılmaktadır. Motor üzerine bağlı bu döndürme kolunun sökümünden önce gerekli konum işaretlemelerini yaptığımı da hatırlatarak çıkartılmasını yapalım. Parçanın geçtiği yuva hem frezeli hem de konik olduğundan birkaç işlemin başarısız olunca üstüne somunu takarak ufaktan tıklayarak yerinden çıkmasını sağladım. Bu arada sizlere gösteremedim ama motoru gövdeye sabitleyen bu 3 civatanın sökümünü daha öncesinde yaptığımı da arada belirteyim. Bahsi geçen civatalar sökülmezse parçayı yerinden çıkartamayacağınızın da altını çizerek işlemlerimize devam edelim. Silecek sökümünde eğer sadece motor arızanız var ise onun da sökümünü bu şekilde yaptığımızı göstermiş oldum. Genel itibariyle 3 parçaya ayrılan mekanizmayı şimdi ayrı ayrı ele alalım. Sileceğin geri çekilmesini sağlayan pistonlu mekanizmanın sökümüyle devam edecek olursak alüminyum tarafında 3 adet civata bulunuyor. Bu elemanların sökümüyle aslında üst plastik kapak alt alüminyum tabandan ayrılabilir. Ancak eskimeye bağlı olarak parçalar birbirine yapıştığından plastik aksamlara zarar vermeden kenarlarından açtırıp parçaları birbirinden ayırıyoruz. Mekanizmanın iç kısmına baktığımızda dairesel hareketi doğrusala çeviren birkaç düzenek mevcut. Bu düzeneğin gresleri de hala fabrikasyon olduğundan artık özelliğini kaybetmiş. Pistonun ileri hareketinde doğrusallığı sağlayan bu yan rayların da sökümünü yapmak için sabitleme elemanlarını çıkartıyorum. Sökülecek olan son parçada plastik burçlu sıkı geçme olan manivela kolunu da yuvasından ayırıp pistonu gördüğünüz şekilde çalışma yuvasından dışarı doğru alıyoruz. Temizlik öncesi parçaların durumunu sizlere gösterip işlemlerimize öyle devam edelim. Gres artıklarını en iyi temizleyen benzin olduğundan ben bu parçaları gördüğünüz şekilde temizlerken ısrarla gelen "seninle tanışmak istiyoruz, aracımızı tamir et veya bir arızamız var, yardımcı olmadın" gibi talepler. Sevgili arkadaşlar, inanın uzman olmadığım konular dahil çok fazla soru geliyor. Mesela geçenlerde birisi biçer döver tamiri için bile yazmış. Varın gerisini siz düşünün. Bunlarla ilgili detaylı açıklamayı daha önceki videolarımda sıkça yapmama rağmen kısaca tekrardan söyleyecek olursam benim bu garajı açmamdaki sebep çok daha farklı. Açıkçası kanalımın büyümesiyle elde ettiğim prestijin ekmeğini bu alanda yemek için gerekli altyapıyı veya sistemi kurmadım. O zaman niye açtım burayı? Bize ne faydası var? Şeklinde sorular da çok sık geliyor. Tekrar söyleyecek olursam ben burayı para kazanma kaygısıyla açmadığımı, hayallerimi ve projelerimi daha rahat gerçekleştirmek amacıyla böyle bir altyapıyı kurdum. Aynı zamanda diğer insanlara hızlı ve etkili bir şekilde faydalı olmak adına da kurduğumu belirteyim. Bu misyonumu sizlere felsefede Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisiyle anlatmam gerekirse sanırım daha somut olacak. Bir insanın kalitesi bu piramitte yer aldığı noktaya göre şekillenir. Nasıl mı? Mesela bir insanın temel fizyolojik ihtiyaçları eksikse veya giderilmemişse kendine sevgi ve ait olma basamağında yer edinemez. Etse bile buradaki mevcudiyeti tartışılır, ilişkilerinde de hep bir pürüz olur. Benim tarafıma dönecek olursak ben gerçekten insanlara faydalı olmaya çalıştığım için ve bir gün bu dünyadan göç ettiğimizde arkamızda tartışılan ve üzerine bir şey konulan ilim bırakmak istediğimizden ötürü en önemlisi ülkemizin daha çok kafayı çalıştıran insana ihtiyaç duyması nedeniyle hem öğrenmeye hem öğretmeye elimden geldiği kadar katkıda bulunmaya çalışıyorum. Yine piramit üzerinden örneklemeye gidecek olursak ben bu garajı maddiyat için açmış olsaydım emin olun seviyem piramitin hala alt noktaları olurdu. Orada vereceğim bireysel mücadele sonunda da kendi çapımızda yaptığımız işlerin ötesine gidemeyecektik. Şimdi sizler de ben de yaşam boyunca yaptığınız veya yapacağınız işlerde kendinizi bu piramitin neresinde konumlandırıyorsunuz onu bir düşünün. Neyse bu kadar felsefe yeter. Videoyu izleyen yabancı takipçiler de biz nereye düştük demeden konumuza geri dönelim. Parçaların gerekli temizliği ve greslemesi uygun şekilde yapıldıktan sonra montaja geçebiliriz. Mekanizmanın piston yüzeyini de aynı şekilde yüksek ısıda akma yapmayan bir rulman gresiyle güzelce kapladım. Bu noktada dilerseniz silikon gres de kullanabilirsiniz ancak genel amaçlı kauçuk gresler burası için uygun olmayacağından kullanmanızı tavsiye etmem.
Pistonu yuvasına geçirip alttaki kolu da ufaktan tıklayarak yerine takıyorum. Rayların montajı da gayet kolay olduğundan direkt sonuca bakacak olursak mekanizmanın greslenmiş şekilde çalışmasını sizlere göstereyim. Üst kapağı açarken burada bulunan conta koparak çıktığı için tekrar kullanılamaz hale geldi. Contasız kapatacak olursak zamanla içeri giren su mekanizmanın rulmanlarında paslanmaya neden olacağı için bu noktadaki çözümüm siyah silikon mastik oluyor. Mastiğin yapışma mukavemeti düşük olduğundan olası bir tamir durumunda kapağı kolayca bırakacağından bu kimyasalı kullanmayı tercih ettim. İnce bir katman olacak şekilde kapağın oturma yuvasına gördüğünüz şekilde mastiği uyguladım. Daha sonra kapağı tek seferde mekanizmanın üzerine kapatarak altta bulunan 3 adet cıvatasını sıkmaya başlıyoruz. Sıkma işlemiyle kenarlardan taşan mastik artıklarını da sıcağı sıcağına gördüğünüz şekilde temizledim. Sonuç olarak topladığımız parçaya baktığımızda yüzeyin epey soluk ve kılcal çiziklerin olduğunu da görmekteyiz. Bakım onarım işlemlerinde bir sonraki parçaya geçmeden gerekli yalıtımları yaparak diğer parçaları boyadığımız gibi burada da aynı işlemleri yapıyorum. Kuruma sonrası direkt sonucu da sizlere gösterecek olursam ilerleyen aşamalarda bu noktalara da geri dönmemiş oluruz. Az önce bakım onarımını yaptığımız pistonlu mekanizmanın geçtiği yarım ay dişli gövdesinde de bir dizi temizlik ve gresleme işlemini sizlere gösterdikten sonra diğer parçaların bakım onarımıyla işlemlerimize devam edeceğiz. Az önce boyadığımız parçayı gövde üzerindeki yerine takmadan önce mil üzerinde sizlere süreç başında gösteremesem de bir adet pulu ve O-ring contası bulunuyor. Bu elemanların da yerleşimini yaptıktan sonra pistonlu mekanizma gördüğünüz gibi ana gövdeye göre saat 12 yönünde olacak şekilde birbirine oturtuyorum. Sileceği döndürerek çalışmasını kontrol ettikten sonra sürecin başında söktüğümüz emniyet sekmanını mil üzerindeki yerine çakarak oturtuyoruz. Sekman üzerindeki frezeli konik mili de ufaktan gresleyip üzerine toz körüğünü takıp motordan gelen kuvveti aktaran bu kolun montajını yapalım. Söküm aşamasında sente işaretlemeleriyle ilgili uyarıları tekrardan yaparak bu işaretlere göre kolun yuvaya geçmesini sağladım. Kolu sabitleyen somunu da sıktıktan sonra gördüğünüz üzere yapılan işaretlemeler birbirini karşılamaktadır. Artık burada yaptığımız işlemler bittiğine göre motor kısmındaki bakımlarımız neler olacak onlara da bir bakalım. Genellikle bu motorlar ömürlük diyebilirim ancak zamanla kömürünün bitmesi veya içerisine su alması durumunda bozulabiliyor. Yeni ve çıkmalarının satıldığı bu motorların değişimi öncesinde birazdan bahsedeceğim işlemlerle tekrardan hayata döndürebilirsiniz. Motorun koruma plastiğini söküp dişli tarafında bulunan koruma sacını da açtıktan sonra iç kısmına baktığımızda dişlilerin hala ilk günkü gibi sağlam ve greslerin de özelliğini kaybetmediğini söyleyebilirim. Dairesel dişliyi sonsuz dişli üzerinden çıkarmadan önce kesinlikle bu noktada da işaret koymanız gerekiyor. Aksi takdirde sökülen sacın hemen altında bulunan motorun durmasını ve yön değiştirmesini sağlayan kolektörün pozisyonu değişeceği için sileceğin başlangıç ve bitiş noktaları düzgün çalışmayacaktır. Motorun kömürlerini kontrol edebilmek için rotor üzerinde bulunan mıknatıslı kapağın cıvatalarını sökerek yerinden çıkartıyorum. Sökülen parçalara bakacak olursak mıknatıslı gövdenin içi ufaktan metal tozlu, rotor tarafının ise tertemiz olduğunu gördüm. Az önce bahsettiğim kolektör tarafındaki kömürlere de bakacak olursak daha durumlarının hemen hemen %75 oranında olduğunu görünce burayı ellememeye karar verdim. Şayet aracınızın kilometresi yüksekse sileceğin çalışma saatine bağlı olarak bu kömürler de biteceğinden uygun ölçülerde kömür temin edilerek bu noktalara lehimlemesi yapılabilir. Parçalar üzerinde gerekli temizliği yine benzin ile yaparak işaretlediğimiz noktaların da silinmemesine özen göstererek burada işlemler ile sizi baş başa bırakıyorum.
Gerekli gresleme ve temizlik işlemlerinden sonra dişlilerin montaj konumlarına da dikkat ederek topladığımız bu motoru yine aynı şekilde gövde üzerine takarken de motorun mil konumuna dikkat ederek yerleştiriyorum. Şimdi zurnanın zırt dediği yere gelecek olursak söküm aşamasında kırarak çıkarttığım plastik burcu maalesef yenisi yok. Aslında yurt dışı sitelerde çok kaliteli malzemelerden yapılmış ürünler mevcut. Ancak ülkemiz vatandaşlarının yurt dışından alışveriş gibi bir hakkı olmadığından bu konuda başka insanların yaptığı çözümleri araştırmaya başladım. Araştırmalarım neticesinde Thingiverse sitesinde birisinin tasarlamış olduğu modele rastladım. Ancak bu modele detaylı baktığımızda ise biraz yetersiz olduğunu gözlemledim. Çünkü tasarımın biraz küçük ve ince olması ile takılacak olan burcun temas yüzeyinin dar tutulması beni biraz kullanmakta tereddüt ettirdi. Ben de bu tasarımlardan ilham alarak biraz daha kaliteli ve dayanımı yüksek bir model oluşturmak için burcun geçeceği erkek ve dişi yuvaların ölçülerini aldım. Alınan ölçülere göre yaptığım tasarıma bakacak olursak ilk başta birkaç deneme oluşturdum. Çünkü baskının ölçü toleransıyla benim aldığım ölçülerde ufak da olsa farklılıklar olacağından hiç boşluk yapmayacak bir modeli adım adım deneyerek oluşturdum. Az bir boşluk olsa bile zamanla bu aralık büyüyeceğinden sistemin pürüzsüz çalışması adına son derece önemli olduğu için yaptığım denemeler neticesinde bu gördüğünüz modeli tasarladım. İki boyutlu kesit halini gördüğünüz bu parça 3 boyutlu olarak yapıldığında montajlanacağı mafsala çap farkından dolayı geçmeyeceği için tam ortadan keserek iki parça halinde üretmeyi düşündüm. Parçaların birbirinden ayrılmaması adına üzerine de bir adet sıkı geçen kapak ile alt noktalarından da açılma olmasın diye sekman yuvaları ekledim. Baskı için son pürüzler de giderildikten sonra projemizi baskıya vermek için gerekli hazırlıkları yaptım. Baskı tam dolu olacak şekilde yaklaşık 4 saatin sonunda üretimden çıktı. Tasarladığım parçaların durumuna da bakacak olursak gerçekten çok sağlam olduğunu, herhangi bir esneme gibi bir durumun söz konusu olmadığını söyleyebilirim. Ayrıca yaptığım provalarda hemen hemen sıfır boşlukla gördüğünüz gibi yüzeyi öpüyor. Tasarladığım burcu montajlamadan önce çalışma yüzeylerine bu gördüğünüz Mosuki katkılı gresten bir miktar uygulayacağız ki en az 10 yıl kafamız rahat olsun. Nohut tanesi kadar abartmadan ve kapatınca kenarlardan taşmayacak şekilde modelin iç yüzeylerine gördüğünüz gibi bu gresi uyguladım. Tasarladığım model çalışma yüzeyini baştan aşağı sardığından diğer tasarımlara göre de çok daha uzun ömürlü olacaktır. Modelin birbirini öpen yüzeylerini de inceden Japon yapıştırıcısı uygulamamız gerekiyor. Çünkü bir daha sökülmeyecek olan bu parçalar tek kullanımlık olarak tasarlandığından yapışmanın iyi olması adına gerekli özeni göstererek uygulamayı yapıyorum. Parçaları birbirine yapıştırdıktan sonra gördüğünüz gibi dışarıya herhangi bir gres taşmadığı gibi dönme kontrolü yaptığımda da pürüzsüz ve boşluksuz bir hareket elde ettim. Hem dikey hem yatay salınım yapmadığına göre parçayı güçlendirmek adına ve zamanla yapıştırıcı atmasın diye burcun alt kısmına bu gördüğünüz sekman setinden uygun olanı takacağım. Sanırım bu sekmanın takılmasıyla tasarımda oluşturduğum ince kanalın da ne amaçla kullanılacağını şimdi daha iyi anlamışsınızdır. Burcu kol üzerindeki yuvasına da gördüğünüz gibi sıkı bir şekilde taktığımızdan zaten altta sekman olmasa bile tasarladığım modelin açılması söz konusu bile olamaz. Ancak biz işimizi W124 gibi bir araba için sağlama aldık diyebilirim. Mafsallı kolu motor üzerindeki yerine sent işaretlerine dikkat ederek takıyoruz. Daha sonrasında üstten taktığımız kolun hem burç üzerinden atmaması hem de burcun yapışma noktalarından ayrılmaması adına bu gördüğünüz kapağı bolca yapıştırıcı sürerek yerine takıyorum. Artık kırmadan sökmenin imkansız olduğu bu plastik burcun umarım tahmin ettiğimiz kadar ömrü de uzun olur diyerek bu konuda bize düşeni de yaparak son aşamalarımıza geçelim. Bu arıza ile karşılaşacak kişiler için de yine Thingiverse profilime bu burcun hem 2 hem de 3 boyutlu halleriyle beraber direkt baskıya verebileceğiniz STL modellerini de ekledim. Ücretsiz şekilde ulaşıp indirebileceğiniz bu modellerin indirme linkini de video açıklamalarına eklediğimi arada belirterek parçaların son halini gösterip kaldığımız yerden devam edelim. Silecek mekanizmasını idareten yerine yerleştirip acaba çalışması nasıl diye merakımı gidermek için bir deneme yapmak istedim. Tüm modlarda sistemin pürüzsüz çalıştığını görünce içimdeki sentek açıklığına dair tüm endişelerin de gittiğini söyleyebilirim. Süreç başında hafif takılarak çalışan mekanizmanın şimdi yağ gibi aktığını görmek, verilen emeğin karşılığını aldığımızı gösteriyor. Elimden geldiğince tüm detaylarını anlatmaya ve ürettiğim çözüm yöntemleriyle sorunların nasıl üstesinden geldiğimizi elimizdeki imkanlarla göstermeye çalıştım.
Sizler bu videoyu izlerken muhtemelen ben Polonya'da bir dizi çalışmalar gerçekleştirdiğimden önümüzdeki hafta yayınlanacak olan videoda da belki gecikmeler olabilir. Bundan sonraki videomuzda vites konsolunda yaptığımız görsel iyileştirmeler ile aracın ani hızlanmasında kullanılan roketleme sistemine ait sorunların çözümü olacaktır. Bir restorasyon videosunun daha sonuna gelmenin mutluluğuyla hepinize sağlık ve esenlik dileyerek sözlerimi noktalıyorum.